Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kardiyoloji uzmanı, doktor öğretim üyesi Serdar Yılmazer. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Cemile Hanım. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar Nuri Bey. Tekrar hoş geldiniz. Hocam şimdi hemen sorumuza girelim. Çünkü o kadar çok sorulacak, konuşulacak konu var ki konu kalp olunca bir sürü de sorular geliyor. Kalp yetmezliği nedir? Hep duyarız ama bir de sizden dinleyelim kalp yetmezliğini. Kalp yetmezliği son yıllarda özellikle kalp damar hastalıklarının artmasıyla birlikte kalbin pompalama gücündeki azalma sürecini ifade eder ve çok hızlı bir şekilde sayısının yüzdesinin arttığı bir hastalık. Şimdi baktığınız zaman kalp bir pompadır esasında, yani kalp çok mekanik bir organdır. Kalp kasılır, kanı vücuda pompalar, gevşer, kanı içine doldurur temiz kanı, akciğerlerden gelen kasılır, vücuda pompalar. Bunu dakikada 70 kez, işte 1 dakikada 1000 kez, 24 saatte 100 bin, 110 bin kez yapar. Bir ömür boyu ne kadar yaptığını artık siz tezahür edin. Bunu yaparken ortalama kendine gelen kanın %70 ila 80'ini vücuda pompalar. Bu normal kanın pompalama görevidir. Kalp yetmezliğinde kalbin pompalama gücünde azalma oluyor. Yani kalp böyle kasılması gerekirken böyle aheste aheste kasılmaya başlıyor. O zaman kendine gelen kanın çoğunu vücuda pompalayamıyor, içinde gölleniyor. İşte biz buna kalp yetmezliği diyoruz. Kalp yetmezliğinin temel mekanizması budur. Hocam sonuç olarak kalbin bir pompalama gücü var. Bunun eğer üstüne çıkarsa iyi pompalıyor ya da hani altında kalırsa yetersizlik gibi görebiliyoruz. Peki biz bunu karar verirken bir kalbin pompalama gücünü nasıl ölçebiliriz? Nasıl ölçülür? Kalbin pompalama gücünü ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonu cihazıyla ölçeriz. İzleyenlerimiz veya sizler mutlaka yaptırmışsınızdır. Böyle bir televizyon ekranında göğüs jel sürerek hastalarımızın kalbin işlevine baktığımız ultrasonografi cihazına ekokardiyografi diyoruz. Bu bize kalbin çalışmasını gösteren bizim elimiz ayağımız olan teşhis yöntemimizdir. Ekokardiyografide, yani kalbin ultrasonla incelenmesi sırasında kalbin pompalama gücünü ölçüyoruz. Orada bizim için önemli olan bir değer vardır. Adı EF değeridir. Ejeksiyon fraksiyonu. EF değeri %50'nin altında ise, yani kalp kendine gelen kanın %50'sinden daha azını vücuda pompalayabiliyorsa bu kalp yetmezliği için bir tanı kriterimizdir. Ana teşhis metodumuz ekokardiyografi, yani kalp ultrasonudur. Onun dışında scintigrafi gibi başka yöntemlerimiz var ama bunlar daha meşakkatli yöntemler. Ekokardiyografi uygulaması basit, hızlı, bizi teşhise hızlı götüren bir yöntem olduğu için ana yöntemimiz kalbin ultrasonla incelenmesidir. Peki bu kalbin pompalama gücü azalmasına biz kalp yetersizliği mi diyebiliyoruz? Evet, kalp yetersizliği veya yetmezliği, iki terimi de kullanabiliyoruz. İkisinden bir tanesini kullanıyoruz. Yani EF değeri, kalbin pompalama gücü %50'nin altındaysa biz buna kalp yetersizliği veya yetmezliği diyoruz. Kalp yetersizliği çok çeşitli şikayetlerle, semptomlarla ortaya çıkabilir. Bazen diğer hastalıkların şikayetleriyle de karışabilir. Orada önemli olan, şikayetler ortaya çıktığında mutlaka bir hekim muayenesinden geçmek gerekir. Hocam peki kalp yetmezliği sonuçta birinde oluştu. Biz de bunu tedavi ettik ve bitirdik diyelim. Bu kronik bir hastalık mı? Tekrardan devam edebilir mi? Yoksa süregelen bir süreçte sürekli ilaç kullanması gerekir mi? Ya özet olarak kronik bir hastalık mı? Kalp yetmezliği genellikle kronik bir rahatsızlık. Çok böyle istisnai vakalar haricinde, yani ortalama %5 gibi bir kalp yetersizliği hastalarımızın haricinde kalp yetmezliği kronik bir hastalıktır. Ve ömür boyu tedavi gerektirir. Aynı hipertansiyon gibi, aynı diyabet gibi bizim kronik hastalıklarımızdan bir tanesidir. Düzenli ilaç kullanılmasını gerektirir. Hastalarımızın düzenli hekim kontrolünde olmasını gerektirir. Ve ilaçla birlikte yaşam stili değişikliği dediğimiz, yani ilaç dışı tedavilere de çok ayrıntılı bir şekilde dikkat edilmesi gerekir. Peki kalp yetersizliğinin sebepleri var mıdır? Yani şunlardan dolayı kalp yetersizliği olur diyebilir miyiz hocam? Şimdi kalbimize baktığımız zaman
kalbimiz gerçekten mucizevi bir doku. Şimdi kendi branşım için biraz şey yapıyor olabilirim, abartıyor olabilirim ama mucizevi bir dokudur. Ama en önemli özelliği, bizim açımızdan da en önemli dezavantajı, kalp kası hücrelerimiz doğduğumuz andan itibaren çoğalmazlar. Yalnızca büyürler. Yani kalp kası hücrelerimiz öldüğü zaman yerine yeni bir kalp kası hücresi gelmez. Esasında kalp yetersizliğinin en önemli sebebi budur. Kalp kası hücresinin ölümüne yol açabilecek her türlü olay kalp yetersizliğine yol açar. Nedir bunlar? En başta kalp damar tıkanıkları, yani koroner damar tıkanıklıkları. Koroner damarlar tıkandığı zaman, ki bu koroner damarlar kalbi besleyen damarlardır. Yani baktığınız zaman kalp bir kas et dokusudur. Bunun da aynı karaciğeriniz gibi, böbreğiniz gibi kanla beslenmesi gerekir. Bunu sağlayan damarlar işte bu koroner damarlardır. Bu damarlarda bir tıkanma olduğu zaman kalp kası hücrelerinin beslenmesi bozulur ve bunlar ölmeye başlarlar. O zaman kalp yetersizliği ortaya çıkar. Onun haricinde kapak hastalıkları önemli bir sebeptir. Hipertansiyon, sanılanın aksine çok önemli bir kalp yetersizliği sebebidir. Yüksek tansiyona karşı kalp çalıştığı zaman şöyle düşünün, bir pompa düşünün. Pompanın çıkışındaki musluğu sonuna kadar kıstınız ama pompayı devamlı çalıştırıyorsunuz. O pompa bir süre sonra yatak sarar, öyle der tamirciler. Kalp de bir süre sonra yüksek tansiyona karşı çalıştığında kalp yetersizliği ortaya çıkar. Bir önemli diğer sebebimiz de diyabettir. Diyabet ince kılcal damarları bozduğu için gene kalp kasında beslenme bozukluğu yapar ve kalp yetersizliğine yol açar. Yani 4 tane ana sebebimiz vardır. Koroner damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kapak hastalıkları ve diyabet. Hocam peki bu kalp yetmezliğinde tedavi mi, önlemek mi daha önemli? Tabii ki önlemek her zaman için. Çünkü kalp yetersizliği ortaya çıktıktan sonra kalp yetersizliği ömür boyu devam eden bir hastalıktır ve kronik bir hastalıktır. Ve hastalarımızın bazen yaşam kalitesini de çok ciddi bozabilecek bir hastalıktır. Çünkü kalp yeterli kanı pompalayamadığı zaman, vücuda yeterli kan gitmediği zaman, eskiden kalp yetersizliği olmadan çarşı pazarını çok rahat yapabilen sağlıklı kişi kalp yetersizliğinden sonra 500 metreden sonra durup dinlenmesi, ondan sonra bir 500 metre daha gittikten sonra tekrar durup dinlenmesi, market alışverişi için, pazar alışverişi için bir yakınının yardımını almasını gerektirir. O yüzden önlemek her zaman için çok önemlidir. Önlemenin de başı damar sağlığımıza dikkat etmek, hipertansiyonu tedavi etmek, diyabeti çok iyi kontrol altında tutmak, kapak hastalıklarını vakti gelince mutlaka tedavi etmek gerekir. Peki kronik bir hastalık olduğunu söylediniz, ömür boyu tedavi gerektirdiğini söylediniz. Peki kalp yetersizliğinde ilaç dışı bir tedavi yöntemleri var mıdır? Son dönemde, son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte kardiyoloji alanında da çok hızlı gelişmeler oluyor. Ve burada ilaç dışı yöntemlerden çok yeni kalp yetersizliği içinde bazı teknolojiler var. Ama en başta tabii ki izleyenlerimize şunu hatırlatmak lazım. Kalp yetersizliğinin ana tedavisi ilaç tedavisidir. Ve düzenli ilaç alınması gerekir. Bu düzenli ilaç sizi kalp yetersizliğinin komplikasyonlarından, yani hem sonuçlarından korur hem de kalp yetersizliğinin ilerlemesini önler. Kalp yetersizliğinde ilaç dışı yöntemler dediğimizde yeni ortaya çıkan bazı teknolojiler var. Bir tanesi kalp yetersizliği pilidir. Uygun hastalarda, seçilmiş kalp yetersizliği hastalarında 3 kablolu kalp yetersizliği piliyle kalbin pompalama gücünde ortalama %15-20 civarında bir yükselme sağlayabiliyoruz. Yani şöyle düşünün, EF, biraz evvel anlattığım o EF değeri vardı ya, yüzde değeri. O %25'ten %45'e çıktığında kalp yetersizliği piliyle sizin hayatınızda, bir kalp yetersizliği hastasının hayatında çok büyük farklılaşma olur. Diğeri kök hücre teknolojileri. Bunlarda da çok hızlı bir ilerleme var. O da başında anlattığım kalp kası hücrelerinin ölmesinden dolayı yerine gelmeyen hücreleri kök hücre teknolojisiyle yeniden canlandırmaya yönelik çok ciddi çalışmalar var. Önümüzdeki şu anda deney aşamasında üniversitemiz olarak ve kurumum olarak da biz o sürecin bir parçasıyız. Eminim ki 3-4 sene sonra bu rutin tedavi sürecine oturacak. Bir de kalp destek pompaları var. Kalp destek pompaları
şöyle kalbi destekleyecek şekilde hastamızın düzenli kalbinin yanına cerrahi olarak ameliyatla kalp damar cerrahisi cerrah arkadaşlarımız bir pompa yerleştiriyorlar. Bu pompa kalbin çalıştırırken aynı zamanda kanı destekleyerek, kanın devri daimini destekleyerek kalp yetersizliği hastalarımıza belirli rahatlamalar sağlıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir programdı. Eminim izleyicilerimiz de birçok sorunun cevabını sizi dinleyerek buldu. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim Cemil. Ayağınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler Nuri Bey. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kardiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Serdar Yılmazer'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.